Bu video tanıtım ve eğitim amacıyla çekilmiştir. Tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bu videomuzun konusu HRV Biofeedback yani Heart Rate Variability Biofeedback. Nedir Heart Rate Variability? Kalp hızı değişkenliği olarak adlandırabiliriz. Şimdi gelin yine kendi cihazlarımız özelinde çok fazla tıbbi bilgilere girmeden genel kültür anlamında cihazın kullanımı ve Nexus sistemlerine entegrasyonu anlamında bu kalp hızı değişkenliğini irdelemeye başlayalım. Bir kişinin yetişkin tabii ki bu kondisyonuna veya kilosuna ve yaşına boyuna göre değişecektir ama genelde 60 ile 110 arasında bir nabzı, bir kalp atım hızı vardır herkesin. Bunu kolaylaştırmak için 60 olarak değerlendirelim. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre dakikada 60 kere kalbi atan bir insanın nasıl kalbi attığını anlamaya çalışalım. Şimdi tıbbi anlamda baktığımız zaman onset release gibi çok farklı bileşenleri, çok farklı atım alanları var kalbin ama biz bunu sadece tık 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 şeklinde bir grafiğe koymaya çalışalım. Bu grafikte grafiğimiz başladığında ilk atım, ikinci atım, üçüncü atım şeklinde grafiğimiz devam etsin. Şimdi gelin bu grafiği bir inceleyelim. Bu grafiğe baktığımızda eğer 1 dakikada 60 kere benim kalbim atıyor diyen birisi varsa mantıken şunu yapabilirsiniz. 60 bölü 60 işte bu her iki noktanın arası 1000 milisaniyedir. Yani 1 saniyedir denebilir. Ancak gerçekte olay birazcık daha farklı. Bazı atım araları, bazı ikisinin arası biraz daha küçülerek işte 1000 değil de 980 olabiliyor. Bazısı 1100 olabiliyor. Bazısı 860 olabiliyor. Yani bu süreler kısalarak uzayabilen sürelere yayılıyor. Şu atımla şu atım arasındaki farklı olan şeylere variability yani değişkenlik diyoruz. Yani tık tık bu ikisinin arası 1 saniye ise bir sonraki tıkın arası 1 saniyeden daha farklı olabiliyor. Ondan bir sonraki tıkın arası da geçen sürede yine eskisine göre daha farklı bir rakamda çıkabiliyor. Bunun temel kaynağı ne? Sempatik ve parasempatik sinir sistemimizle ilgili olaylar bunlar. Aktivasyon, deaktivasyon veya işte fight or flight dedikleri veya işte rest and eat dedikleri döngüler arasında yani kişinin strese, heyecana, korkuya veya kendini güvende hissetme durumuna göre değişen belli faktörler var aslında bu işin hesaplamasında ama söylediğim gibi bunlar biraz daha tıbbi konular, bu konulara çok girmek istemiyorum. Biz yine kendi sistemimiz özelinde kalarak bunlara devam edelim. Kalp hızı değişkenliği uzun süreli, bunun süresi 1 saatlik de olabilir. Nedir 1 saatlik uzun süre? İşte bir futbol maçına çıkıyorsunuzdur, bir voleybol maçına çıkıyorsunuzdur. İşte o maç uzun bir süre olarak algılanabilir. Veya ömür boyu geçerli olan işte bu bir korkudur, fobidir veya ne bileyim bir yastır. Bunun gibi uzun süreli değerlendirebileceğimiz durumlarda kişinin rahatlaması, gevşemesi yani bu korkusunu, fobisini veya stresini atmasında kullanılabilecek bir sistemdir. Daha anlık korkular, fobiler veya işte bu uyaranlar veya uyarılmışlıklar çok HRV'nin konusu değildir. Onlar daha çok deri ısısı ve deri iletkenliğinde ölçülebilecek konulardır. Örnek veriyorum, ekrana kötü bir resim geldiğinde anlık olarak tepki vermenizi HRV biraz daha geç algılar. Çünkü kalp atış hızınız dediğim gibi aşağı yukarı 1 saniyeler civarında değişkenlik gösterir. Ancak deri iletkenliğiniz o anda tepki verir. Neredeyse milisaniyeler bazında tepki verir. Deri ısınız da ondan biraz daha geç bir şekilde tepki verecektir. Yani anlatmak istediğim şey şu. Eğer yapacağınız çalışma veya bilimsel araştırma anlık tepkiler üzerine kuruluysa HRV çok fazla sizi ilgilendiren bir olay olmayacaktır. Ama genele yaygın işte bir müsabaka için yapılmış bir çalışma olabilir bu. Bir konuşma korkusu için yapılmış ya da konuşma ile ilgili bir heyecandan, stresten dolayı olabilen bir şey olur bu. İşte sınav kaygısı olabilir veya işte ne bileyim asansöre binmekten korkuyorsunuzdur ama 100 katlı bir binanın en üstüne çıkmanız gerekiyordur. Asansöre binmeye mecbursunuzdur. İşte bu gibi durumlarda HRV çalışmaları çok işe yarayan çalışmalardır. HRV çalışması nasıl yapılır? Birazcık bundan bahsedelim. HRV çalışması yapmak için genellikle solunum yani nefes paterninizin düzenlenmesi ve bu düzenlenmiş paternin belli bir oranda yavaşlatılması gerekiyor. Öncelikle HRV'de yani değişkenlikte değişkenliğin fazla olmasını istiyoruz. Yani sempatik ve parasempatik uyarımların sık sık olmasını ve birbirleriyle rekabet etmesini istiyoruz. Bu zaten temelde canlılığı, kişinin aktifliğini, dinamikliğini gösteren bir gösterge. Kişi yaşlandıkça, insanlar yaşlandıkça HRV'leri düşecektir.
Çünkü sempatik ve parasempatik uyarımlar gençlikte olduğu kadar dinamik ve aktif olmayacaktır. Tabii ki yaşlı bir kişiyi de gençliğindeki kadar dinamik HRV uyarımlarına denk getirebilirsek bu onun için çok daha sağlıklı, çok daha faydalı bir duruma yol açacaktır. Nerelerde kullanılır diye düşündüğümüzde işte HRV wellness'ta kullanılabileceği gibi, well-being'de kullanılabileceği gibi kişinin yaşam kalitesini geliştirmede veya işte genel olarak stres ve korkulardan uzak durmada çok rahatlıkla kullanılabilecek bir sistemdir. Ancak özellikle bilimsel araştırma yapanlar ve özellikle bilimsel araştırmanın spor bilimi tarafında olanlar için, spor ve psikoloji için diyelim, HRV çalışmaları özellikle imgelem çalışmalarıyla birleştirildiği zaman yani stres faktörünün olması gereken yerin veya zamanın belirlenmiş olduğu işte bu nedir? Futbolda serbest atış diyebiliriz. Yine herhangi bir sporda serbest atış diyebiliriz. Veya bir okçunun veya atıcının atışını yapacağı işte o 3-5 saniyelik zaman diyebiliriz. Yani zamanı belirli olan, ne zaman olacağı, hangi saatte, hangi tarihte olacağı belli olan ve gelecekte bununla baş etmesi gerekecek olan durumlar için hem imgelem hem de HRV çalışmaları kişinin rahatlaması, gevşemesi ve işte o müsabaka veya o an için hazır olması için çok faydalı çalışmalardır. Yine aynı şekilde sınav kaygısı veya sınav stresini düşünelim. Çocuk işte atıyorum bundan 3 ay sonra 3 saatlik bir sınava girecek. Bu sınavda çok yüksek not alması lazım. Bilgi başarı olarak çok iyi durumda. Derslerini çok iyi biliyor. Her şeyi çok iyi ancak heyecanlı, ancak stresli. Tabii ki HRV bu çocuğa ders anlatımında, ders öğrenmesinde bir fayda sağlamaz. Ancak işte o heyecanını yani sınava gireceği tarihteki veya sınav salonunu gördüğü zamanki heyecanını bir nebze de olsa ortadan kaldıracaktır. HRV çalışmaları özellikle sporda çok faydalı olan çalışmalardır ve hem bilimsel tarafta hem de müsabık tarafta çok faydası görülmüş çalışmalardır. Birçok spor kulübü zaten özel koçlar vasıtasıyla veya genel belli satılan cihazlar ile HRV biofeedback dediğimiz yani kalp hızı değişkenliğini çeşitli yöntemlerle ölçen sistemlerle HRV çalışmalarını yaparlar. Bunlar nasıl yapılır? Aşağı yukarı günde 10 dakika, hadi bilemediniz 20 dakikalık sürelerde kişi nefesini yavaşlatarak elindeki cihazdan, bu cihaz bir saat olabilir, bu cihaz bir biofeedback cihazı olabilir, bu cihaz bir akıllı telefona takılmış sensör olabilir. Herhangi bir şekilde bu bilgileri alarak bu bilgiler doğrultusunda solunumuyla kalbini bir şekilde uyumlandırmaya çalışır. Kişiye göre değişen, herkeste farklı olan, tabii ki bu yine kişinin kilosu, yaşı, kondisyonu, sporcu olup olmaması, şarkıcı yani şarkı söyleyen yani şan dersi almış olan veya olmayan kişiler gibi çok farklı ortamlarda çok büyük değişiklikler göstermekle beraber genel olarak solunumumuzu yavaşlatmamız, HRV'mizi hızlandırmamız için ve senkron duruma getirmemiz için çok önemli bir çalışmadır. HRV çalışması yapılırken her zaman solunum da işin içine dahil edilmelidir. HRV'nizi değiştirmek istiyorsanız solunumu mutlaka eklemek zorundasınız. Ama ben sadece HRV ölçeceğim, sadece mevcut durumda heart rate variability nedir bunu ölçeceğim derseniz tabii ki solunuma ihtiyacınız yok. Dediğim gibi bunu yavaşlatmak, hızlandırmak veya HRV üzerinde belli modifikasyonlar yapmak istiyorsanız bunun yöntemi solunum çalışmalarından geçer. Bir sonraki videomuzda solunumu anlatırken zaten bunlara da bir miktar değineceğim. Burada bir başka teknik konudan daha bahsetmek istiyorum. HRV kalp atımlarının tepe noktalarından yani standard deviation RR veya standard deviation NN gibi bu tepe noktalarına N veya R. N normalize edilmişi, R zaten standartta olan ismidir. İkisi de aynı şeydir aslına bakarsanız. Bu iki nokta arasındaki sürenin değişkenliğini ölçer. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani kalbimizin nasıl attığı, kalbimiz hastalıklı mı, sağlıklı mı veya işte iyi mi atıyor, kötü mü atıyor? Bunlar HRV için çok önemli şeyler değil. Sadece kalbimizin atıp atmaması önemli HRV ölçümlerinde. Zaten kalp attığına göre HRV ölçümlerini tek başına HRV veya BVP sensörüyle ölçebilirsiniz. Dediğim gibi modifikasyonlar veya bunda değişiklik yapmak isterseniz de solunum sensörünü kullanmanız icap eder. HRV çalışmalarında genellikle bilimsel yayınlarda HRV, Heart Rate Variability, bazı durumlarda BVP yani Blood Volume Pulse gibi farklı isimler altında bulabilirsiniz. Bu çalışmalarda SDNN yani NIDE, SDNN yazıları veya SDRR yazılarıyla karşılaşabilirsiniz. Söylediğim gibi bunlar tepe noktasını ifade eden yazılardır. Çok büyük farkları yoktur.
Buradan çıkan yani STNN'lerin arasındaki süreye interbeat interval denir. Bazı çalışmalarda bu ismi de göreceksiniz. Yani iki atım arasındaki boşluk veya aralık anlamına gelen interbeat interval'lar vardır. Bu interbeat interval'ların tablosunu bizim sistemimiz size vererek bu tabloyu farklı yazılımlarda, işte bu yazılımlar ne olabilir? Özel sektörün geliştirdiği çeşitli özel yazılımlar var bunun için veya belli saatlerin, polar saatler gibi veya Garmin'in saatleri gibi belli saatlerin de ölçüm yaparak kendi özel yazılımlarında kullandığı sistemler var. Buralara export ederek, yani bu saatlerin yazılımlarını export ederek de veya o saatlerin yazılımındaki interbeat interval tablolarını da alarak farklı modellemelerle çeşitli çalışmalar yapmanıza imkan sağlayan yöntemler vardır. Bunlar daha çok yazılım tarafı olduğu için bu videonun konusu değil. Bir sonraki videomuz solunum olacak. Videoları sırayla izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aşağı yukarı her video bir sonraki veya bir önceki video ile ilişkili olacaktır. Bundan sonraki solunum videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.